Hostinger'de alt alan adı subdomain nasıl açılır ve bu oluşturduğumuz alt alan adlarını WordPress'i nasıl kurarız? Hızlıca onu anlatacağım bugün. Bak görmüş olduğun gibi Digitaliz yeni site kur portföy adında 4 tane mesela alt alan adı kurmuşum ben buraya. Asıl adım ise erdinçbulat.com. Bu alt alan adlarını nasıl ücretsiz bir şekilde kuruyoruz? Onu anlatacağım. Esas olan ana alan adıma geliyorum. Kontrol paneline bir gidiyorum. Zaten buraya geldikten sonra tüm detaylar karşıma çıkıyor. Burada benim blurlamam gereken, kapatmam gereken herhangi bir şey var mı diye bir göz atıyorum. Yok diye düşünüyorum. O yüzden sol tarafta web sitesi kısmına gelmeden önce alan adı kısmına geliyoruz. Ben zaten bu alan adları kısmına geldiğimde alt alan adları direkt karşıma çıkıyor. Buraya gidip sadece yeni bir isim eklemem benim için yeterli olacak. Bu da yeni alan adı olacak. Adı olmaz, iyi olacak. Yeni alan adi.erdinçbulat.com adında bir subdomaini oluşturuyorum. Burada zaten diğerleri de karşıma çıkıyor. Bunları silebilirim istiyorsam. Peki okey, bu zaten kolay kısmı, ancak WordPress'i yükleme kısmında bazılarının sorun yaşıyor. Bazılarınızın kafası karışmış. Bana geldi, böyle mesajlar geldi, bilgiler geldi. Bulamamışsınız. Nerede bu iş peki? Genel bakışa bakıyorsunuz tabii genellikle. Burada yok. Burada alan esas olan isim gözüküyor. Bunun için alt alan adını bulmak için WordPress'e gelip şurada genel bakış diyoruz. Sonrasında şunu kapatıyorum. Burada benim listem, bütün alan adlarım burada listeli olarak karşıma çıkacak. Buradan WordPress'i kurmak istediğim alt alan adını seçiyorum. Neydi? Yeni alana d.erdinçbulat.com'du. Bunu seçiyorum. Sonrasında bu alan adı için, bu subdomain için gerekli olan ayarlar karşıma çıkıyor. Niye İngilizce karşıma çıktı bilmiyorum ama buradan direkt WordPress'e tespit et de diyebilirim. Direkt WordPress'i kur da diyebilirim. Kur dedikten sonra zaten WordPress'in kurulum adımlarına gideceğiz. Kur dedik. Çok şükür karşımıza kurulum adımı geldi. Burada direkt site başlığını, yönetici e-postası ve diğer bilgileri girdikten sonra kuruluma devam edebileceğiz. Bu video 1 dakika sürmesin diye bunları da göstereceğim. WordPress'in sürümü genellikle son sürüm olarak gözükür. Okeydir. Dilimiz İngilizce kalabilir. Yok, ben Türkçe istiyorsam Türkçe seçilebilir. PHP sürümü önerilerini bozmamak daha iyidir. Bu da değiştirmem gereken başka hiçbir şey olmayacak ve kur dedikten sonra WordPress kurulacak. Sonrasında gidip WordPress panelinde düzenlemeleri yapmaya başlayabileceksin. Çok basitti. Sonraki videolarda görüşürüz.